ileri sarmadan eksiksiz izleyin. Saniye saniye. Arkadaşlar şu anda bulunduğum yer ayının yuvası. Hem mağaranın girişini tespit edelim. Oo, birden bir sinyal yakaladı burada. Size bir şey diyeyim mi? Konrad öyle bir cihaz yapmış ki. Görüntüye bakın. Kaydet diyelim bunu. İşte arkadaşlar. Hop. Sesler geliyor aşağıdan, var ya bir kaya sesleri. Ayı tırmanıyor galiba. Hoy. Merhaba arkadaşlar, ben de Fineci Yener. Bugün size çok güzel bir video hazırlayacağım. Bu videoyu baştan sona ileri sarmadan eksiksiz izleyin. Saniye saniye her konuştuğuma dikkat edin. Bugün yanımda yeni bir cihaz var. Konrad'dan aldığım yeni cihazım GR4. Geçen hafta bildirmiştim. Bugün cihazım geldi. Cihazımla beraber arazideyim. Bugün ilk denemesini ve testini yapacağım. Emin olun çok heyecan verici ve çok adrenalin dolu olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maceraya hazır mısınız arkadaşlar? Başlamadan videoya like atmayı unutmayın. Şimdi görecekleriniz sizi gerçekten şaşırtacak. Herkesin merak ettiği, birçok kişinin çıkmak istediği ama sayılı kişilerin çıkabildiği bir mağaraya gideceğiz şimdi sizlerle. Bu videoyu dediğim gibi saniye saniye izleyin arkadaşlar. Söylediklerimi de bir yere not alın. O kadar önemli bir video olacak. İşaretler başlıyor mu arkadaşlar sizce? Ne dersiniz? Mesela bu çiftli murç izi. İkili. Bakın. Buraya güzelce 2 tane murç izi yapmışlar. Yol 2'ye ayrıldı. Sizce hangisini tercih etmeliyim? Soldan mı, sağdan mı? Burası kestirme gibi ama zorluklarla karşılaşabilirim. Burası belki S çizer ama ana yol burası olabilir. Böyle bir gidelim. Olmazsa geri geliriz. Yapacak bir şey yok. Belki de iki yol da aynı yere bağlanıyordur. Çok yukarıda arkadaşlar mağara. O kadar yukarıda ki ulaşabilir miyim bilmiyorum ama denemekte fayda var.
Arkadaşlar hemen şurada 2 dakika dinleneyim. Hem bir kısa bir bilgi vereyim. Karsı Kapıkaya. Buranın tarihini araştırdım. Burayla ilgili tüm bilgiler bende mevcut. Ayrıca elimde güzel belgeler de mevcut. Şimdi yukarıda Kapıkaya dediğimiz yer. Burası normalde medeniyetlere ait, yani bundan 3000 senesi veya 2000 senesi öncesi bir medeniyete ait muhtemelen kaya mezarmış. Önemli birisinin, kralın veya bir askerin mezarıymış. Orası sonradan dönem soygunu yemiş. Dönem soygunu dediğimiz arkadaşlar Bizans zamanında da olabilir, Roma'da da olabilir, Selçuklu'da da olabilir, Osmanlı'da da olabilir. Yani o kaya mezar dönem soygunu yemiş, açılmış. Sonrasında Roma'da burayı kullanmış olabilir. Kale olarak Bizans'ta kullanmıştır. Ama en son eşkıyanın kullandığını iyi biliyorum. Ve burayı kullanan eşkıya Osmanlı ile işbirliği yapan bir eşkıya. Yunan İzmir tarafından Bursa'ya doğru işgale gelirken bu bölgeye hakim olan eşkıya Osmanlı ile anlaşıp hem kendi çetesi hem de Osmanlı'nın askeriyle buradan Yunan'a karşı savunma yapmışlar. Yani Bursa'ya Yunan ilk geldiğinde bu taraftan, İzmir'den bu tarafa doğru geliyormuş. Burada çatışmalar yaşanmış falan. Hikaye uzun. Bunu devlet arşivlerinde, internette falan da okuyabilirsiniz. Ben bayağı bir araştırma yaptım. Birazcık da olsa bilgi sahibi oldum. Şimdi buraya geldim. Bu bölgede eşkıyadan kalan olabilir, daha öncesinden kalan olabilir. Bir arama tarama, etüt çalışması yapacağım. Bakalım bugün güzel bir macera olacak. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoyu saniye saniye takip edin arkadaşlar. Neler yaptığımı iyi izleyin. Evet, şimdi buradan biraz olay dikleşiyor. Dikleşiyor ama sanki buradan çıksam daha iyi gibi geliyor. O tarafa gidersek ne olur tam kestiremiyorum. Şuradan bir ince bir patika var. Burayı muhtemelen insan değil hayvan kullanmıştır. Buradan çıkarsak kestirme olur, yoruluruz. Ama biraz çabuk olur. Videoyu çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Siz de sıkılmayın izlerken. Gitmemiz gereken yol burası değil gibi. Şurada ana kaya başlıyor sanki. Ama çıkalım. En kötü geri döner. Bakın arkadaşlar. Yani yürürken, gezerken etrafı incelemek lazım. Burası ne biliyor musunuz? Bakın bu işaret değil. Ama bu bir iz arkadaşlar. Gördünüz mü? Basamak. Yani burada eskiden buralar toprak dolmadan önce muhtemelen burası biraz daha dikti. Adam buraya tutunmak için veya basmak için yapıp bu şekilde kolayca çıkabilmek için bir yer yapmış. Bunlar izler. İşaretler değil. Yani define işareti değil ama aradığımız yere giden işaretler bunlar işte arkadaşlar. Şu ana kayaya yaklaşalım bir. Sanırım az kaldı. Bana göre az kaldı ama size göre çok var diyebiliriz. Çünkü ben alışkınım böyle yerlere çıkmaya. Bana kolay geliyor. İşaretler var mı arkadaşlar? Şüpheli yerler görüyorsanız söyleyin. Şurada bir oyma var. Ama son nokta işareti değil. Daha yolumuz çok. Vakit harcamayalım buralarda. Buralarda da mutlaka bir şeyler vardır ama burası kolay yerler. Sonradan da gelebiliriz. Bugün mağaraya ulaşmak istiyorum. Vaktim yeterse, gücüm yeterse, imkanım olursa diyelim. Şöyle geçelim. Bunlarda basamak gibi izler olabilir. Ses yapalım arada, hayvan falan varsa uzaklaşsın ama yani ne kadar faydalı olur. Buradan sonrası biraz zorlayacak gibi duruyor. Olsun. Bayağı bir geldik. Geri dönmek olmaz şu an. Yukarı çıkalım da en kötü bir yerlerde alan taramayla arama yaparız. Yakınlarımızda bir şey varsa onun çalışmasını yaparız. Mağara içinde gerekirse yine geliriz. Mağara görünmüyor hala. Şöyle bir açıklık bulsam. Bakın arkadaşlar, bu bir küp parçası. Kiremit parçası. Yani eski zamana ait kalıntılar başladı demektir. Eski zamana ait kalıntılar, yeni zamana ait de bir ayı izi şu anda. Burada
Ayı cirit atmış. Bol bol gezmiş. Şu açıklığa geçeyim. Buralarda bir ayının yatağı yoksa eğer buradan yukarısını bir inceleyelim. Gerekirse drone kaldırırız tekrardan. Yolu görebilmek için. Hey mağara, neredesin? Bu tarafta mı, şu tarafta mı? Emin olamıyorum ama şu tam üstümde olması gerekiyor. Ya böyle çıkacağım. Evet, tamam, sanırım doğru yoldayım. Doğru yoldayım arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu anda. Neredeyse modum düşüyordu. Yanlış yoldan geldim diye. Ay ay ay. Nerelere geldik, nerelere? Burası ayının ini. Yakın zamanda girip çıkmış mı diye bakıyorum. Ayak izi var mı diye. Yok. Ama var gibi de. İçeriye seslensek bile gelirse ne olur? Ne yaparız? İçeriye gidiyor burası. Ayı çok akıllı hayvan arkadaşlar. Girerken iz bırakmaz. İçeride iz bırakır. Burada karşılaşmak hiç iyi olmaz. Şuradan aşağı doğru tekrar burası devam ediyor arkadaşlar. Şu yöne doğru, aşağı doğru devam ediyor. Burada yeraltı şehri var sanırım. Bu büyük kaya, Anakaya Dağı'nın içinde neler saklı, neler gizli kim bilir. Bunun etrafında bir şeyler gizlemişlerdir ama şu üst tarafa bir çıkayım. Bir etrafı bir kolaçan edeyim. Yolumuz az mı çok mu? Ona göre hareket ederiz arkadaşlar. Şuraya bakın, mağaranın girişi bile gözükmüyor. Ama şu an var ya, baktığımda burada ne izler ne işaretler görüyorum bir bilseniz. Evde videoyu yakınlaştırıp büyük ekranda komple inceleyeceğim. Şu anda vakit harcamayalım. Şimdi tehlikeli, adrenalin dolu tırmanış sanırım başlıyor. Mağara şurası mı? Yoksa burada mı? İlk önce şuradan bir yerden orayı kestirmemiz lazım arkadaşlar. Şurada bir işaret var. Burası bir nöbetçi yeri gibi. Şurası kapak gibi. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir mola vereyim. Gerekirse drone'u göndereceğim şöyle. Buradan bir bakalım. Hem ayı, domuz bir hayvan geziyor mu ona bakalım. Hem mağaranın girişini tespit edelim. Şu taraf mı yoksa bu taraf mı? Onu anlamaya çalışayım. Evet arkadaşlar, çok yol kat ettim. Aşağıki yolun uzaklığına bakın, oradan anlarsınız. Şimdi burada böyle güzel bir noktadayım. Buradan hemen hemen her taraf görünüyor. Drone'u kaldırdım. Şu tarafa doğru yolladım. Mağara tam burada kalıyor. Muhtemelen de mağaranın yolu bu şekilde buradan patika gibi gidiyor. Ama siz de görüyorsunuz ki yukarıda ipsiz çıkış çok zor gibi. O yüzden devam etmeyeceğim. Bir de biraz önce şuradan bir taş yuvarlandı. Biraz sesler geldi. Ben drone'u yolladığımda drone'u kesmek istemedim. Orada biraz beklettim ama kesmek istemedim. Bir şey de göremedim. Yani bir hayvan olabilir orada. Yani benim domuz ve çakal, kurt gibi hayvanlardan korkum yok. Ama ayı sıkıntılı bir hayvan. Yani cesaret var bende ama dediğim gibi riske girmeye de gerek yok. Tek başımayım. Korkmuyorum arkadaşlar. Zevkli de geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Mesela şu an durduğum yerde duramıyorum. Böyle adrenalin tavan yapmış durumda. Ama siz de görüyorsunuz ki şu anda ipsiz buraya gitmek çok zor olacak.
Yanıma kimseyi almak istemiyorum. Güzel bir adrenalin yaşamak istiyorum. Bir daha geleceğim buraya. Evet, şimdi ne yapalım? Çantadan alan taramayı çıkarayım. Burada böyle bir bakalım alan tarama bir sinyal alır mı almaz mı? Ayrıca Conrad'ın yeni cihazı yanımda. Bugün onu test edeceğim. Dedektör modu da var. Önce alan taramayla bakalım. Yer altında veya kaya içinde bir yerde bir sinyal alırsak Conrad GR4'ün de ona göre başlığını takar, ona göre kullanırız. Şu an Conrad'ın kendi çantasını almadım. Tırmanırken zor olur diye iki çantayla. Tek çantanın içine koydum ama gerekli bütün parçalar yanımda. Aramaya taramaya başlayalım arkadaşlar. Alan taramamızı hazır edelim. Lidya dedektör LT Focus X1. Arkadaşlar haznede en son altın koymuştum. Altın var haznesinde. Biliyorsunuz bizim işimiz sarı. En sevdiğim renk sarı. Oo, birden bir sinyal yakaladı burada. Direkt. Arkadaşlar tam şuraya. Çantamızı takalım hemen. Şu tarafa geçelim bakalım. Ne var ne yok görelim. Bakın arkadaşlar hemen kısaca bir bilgi. Bugünkü videomda saniye saniye izleyin, söylediklerimi not edin demiştim. Alan taramayla arama yaparken hazneye bir şey koyduk. Üst vida aşağıda, yani haznedekini ara diyoruz. Şimdi arkadaşlar durduğum yerde bir iki nefes alacağım. Aklımı komple boşaltmaya çalışacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Alan tarama daha önceki videolarımda söylemiştim. Radyestezi işidir. Bu manuel alan tarama arkadaşlar. Radyestezi ile çalışır. İnternette arama yaparsanız radyestezinin ne olduğu ile ilgili bilgilere ulaşırsınız. Onları güzelce okuyun ve benim şu an yaptığımı daha iyi anlarsınız. Ben şimdi alan taramayı kaldırmadan önce tamamen hiçbir şey düşünmeden kendimi bir sakinleştiriyorum. Bir iki nefes alacağım. Ondan sonra aklımdan şunu geçireceğim arkadaşlar. Bulunduğum bölgede insan eliyle saklanmış değerli bir eşya. Bu şekilde geçirirsem ve haznede de altın olduğu için burada en yakında bir yere saklanmış bir şey varsa oradaki sinyali alması için komut vermiş olacağım alan taramaya. Tabii bu minerale de gidebilir. Gerçekten saklanmış bir malzemeye de gidebilir. Bu artık birazcık nasip işi, birazcık da tecrübe işi diyebiliriz. Ama sürekli bu şekilde pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine aynı yerden sinyali yakaladı. Şurada zor bir yer var. Buradan önce bir geçeyim. Kayabiliriz aşağı. Hoppa, çanta da ağır. Evet. Şimdi başka istikamete dönüyorum bilerek sinyali yakalasın. Yakaladığı sinyali göreyim diye. Arkadaşlar bakın. Bir daha yapacağım. Bakın sinyali nasıl yakalıyor. İyi izleyin. Bakın ben hiç elimi kımıldatmıyorum. Bakın burada takılı kaldı. Sanki burada bir alan taramanın yuvası var. Oraya geldi, hop kaldı orada. Şöyle. Şimdi aşağı gösteriyordu ya arkadaşlar. Ben antenlerin gösterdiği yöne doğru devam ediyorum. Sağ tarafımda bir malzeme, bir şey olmuş olsa, yani sinyali sağdan yakalamış olsaydı şu anda böyle, ben elimle çevireyim anlayın diye, böyle dönerdi bu tarafa doğru. Şöyle de yapalım. Yine aynı istikamet. Şu tarafa doğru sinyal alıyor. Şunu kıralım. Rahat geçelim buradan. Şurada bir boşluk var tam önümde. Bakın arkadaşlar buraya doğru döndü. Sincap yuvası gibi. Buraya doğru çekiyor. Hayırdır ya, sincap bir şey buldu getirdi yuvasına mı soktu, ne yaptı? Aa, içeri doğru gidiyor bu delik. Tam şurada sincapın yiyeceği şeyler var arkadaşlar. Ağaçlardan topladığı buraya getirdi. Fındık mındık bir şeyler.
Şu kısım böyle kasa gibi sanki dedim diye düşündüm ama şuraya doğru çekiyor. Burası da delik. Acaba burası soygun yedi, burada kalıntılar var, onları mı çekiyor? Bakın buraya doğru çekiyor alan tarama. Fazla vakit kaybetmeden hemen çantamı şuraya çıkartayım. Yeni cihazımızı arkadaşlar, Conrad GR4'ü artık kullanma vakti geldi. Kullanma vakti geldi. Şurası da çok ilgimi çekti. Bakın burada bir şey göstereceğim şimdi size. Şu alan taramayı çantaya bırakayım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurayı. Burası kesme. Bu bir işaret arkadaşlar. Altındaki taşlar da oynuyor gibi ha burası. Böyle bir mağara girişi mi var acaba, nedir? Bakın şimdi şurayı da göstereyim hemen size. Sincap yuvası gibi içeri doğru böyle bir oyuk var. Şurada da aynı şekil. Burası da bir kesme gibi duruyor. Bakar mısınız? Ya şunlara bakın arkadaşlar. Bunlar soygun yemiş kasa mı yoksa? İzleyin şimdi. Olayı görün. Kesmeyi görüyor musunuz içerideki? Dümdüz. Ne kadar nizami. Şuraya bakın. Alan tarama buraya çekti. Hemen cihazla buraya bir inceleyelim bakalım. Cihazı çantasından çıkardım zorluk olmasın diye. İki çantayla buraya gelemezdim. Bakın arkadaşlar. Conrad'ın yeni cihazı GR4. Ayarlanabilir kolu var. Biz şu şekilde şu pozisyona doğru yan taraftan gevşetmek için, oynatmak için, sıkmak için yeri var arkadaşlar aparatı. Buradan kolun şeklini, şemalini ayarlayabiliyorsunuz. Bu görüntüleme başlığı. Prop yani. Bunun içinde sensörler var arkadaşlar. Wow, çok güzel. Ben şimdi bununla define bulamam mı acaba? Ta 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 ta. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Conrad öyle bir cihaz yapmış ki hafiflik konusunda, taşıma konusunda, kullanım konusunda şu an var ya, bayıldım. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Çok güzel, kompakt bir tasarım. Hayran kaldım buna. Ve şuna bakar mısınız? Ekran da koymuş. Bu ekrandan kullanabileceğiz. Hiç telefon bağlamamıza gerek yok. Önce hemen şöyle yapalım. Görüntüleme modunda bir bakalım şuraya. Sonrasında dedektör başlığını takarız. Ne var ne yok görürüz. Cihazımızda test etmiş oluruz. Evet, burada şimdi açalım. Biraz basılı tutacağız. Evet, açılıyor. Sensör başlığı algılandı. 3D zemin tarama. Evet, 3D zemin taramaya giriyorum. Adım sayısı, yani sinyal göndereceğim dikey pozisyon 4, 3 seçelim. Yok, 4 seçelim. Sıra yine 4 olsun. Yön sağdan sola, tamam. Zikzak, ilerleme manuel, hepsi tamam. Şimdi OK diyoruz. 3D tarama hazır. Başla. Arkadaşlar tam şurada sinyal göndermek için butonu var. Buradan şöyle sinyalleri gönderelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tarama tamam. Oo arkadaşlar. Görüntüye bakın. Kaydet diyelim bunu. Geri. Dosyalar. Aç diyeceğiz. Şurada arkadaşlar. Buna yön veremiyor sanırım. Neyse. Biz gerekli hareketi gördük. Hemen şöyle pinpoint moduna da girelim.
Sesler geliyor. Burada diken üstündeyim ama neyse. Şurada hemen kalibrasyon yapıyorum arkadaşlar. Tam şurada 97'ye kadar vurdu. Bu hizada, kayada içeride, tam şurada arkadaşlar. Şuraya doğru denk geliyor. Şu kısma doğru, şu tarafa, sağ tarafa doğru, şöyle aşağı doğru. Bu kayanın içinde, ya bunun içinde ya içeride. Burada bir malzeme var. Görüntüleme modunda, 3B tarama modunda da, şunu bir kapatalım hemen. 3B tarama modunda da burada algılamıştı sinyali. Tam şu şekilde aşağı doğru gönderdiğimiz zaman sinyalleri biraz içeride kalıyor. Çok derinde değil diye düşünüyorum. Şimdi merakımı gidermek için hemen bunu sökelim. Dedektör başlığımızı kullanacağız. Arkadaşlar bunu buradan bu şekilde geçiriyoruz. Yerine güzel bir şekilde oturuyor. İleri geri sürgü şeklinde boyumuza göre ayarlayabiliriz. Ben şu ayarda yapayım. Şöyle bakalım hemen. Tamam, böyle çok arkadaşlar, bu çok güzel bir cihaz. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Yani isteyen reklam yapıyor desin, İsteyen inansın, hiç sorun değil ama ben gerçekten bayıldım bu cihaza. Çok hoşuma gitti. Şimdi hemen şu aparatını da takalım. Şöyle yerine geçiriyoruz. Buradan kol ayarını yaptık. Yükseklik için başlığı takalım. Evet. Dedektör başlığı pulse dedektör olarak çalışıyor. Derin algılama yapar. Minerali hiçbir şekilde gitmez. Dedektör moduna geçti otomatikman. Gelişmiş kalibrasyon yapılıyor diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar zayıftan bir sinyali almaya başladı. Oy 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 oy, bakar mısınız? Arkadaşlar tam istediğim gibi. Değerliye doğru vuruyor şu anda. Cihaz çok hoşuma gitti arkadaşlar. 83'lere kadar şu içeride, malzeme içeride yakaladık. Değerli değersiz ayrımı yapmışlar arkadaşlar. Şurada üstte görünüyor mu bilmiyorum. Değerli değersiz diye yazıyor. Sıfırdan rakam yükseliyor. Hangi tarafı gösterirse ona da siz karar veriyorsunuz. Değerli mi, değersiz tarafına doğru giderse sinyal. Kaya içinde buralarda değil sanırım. Bakın şimdi. Burada değil. Şu içeriye doğru. Böyle. Şu ön taraftan başlayayım kazmaya. Şimdi size ne söyleyeceğim? Görüşlerimi anlatayım. Bakın arkadaşlar. Şuraya görüyor musunuz? Çok güzel tıraşlanmış bir kasa. Şöyle bir kasa düşünün burayı. Belki burası da kapalıydı. Hayvanlar zamanla burayı böyle eşelerken ederken açtı. Şuradan kendine yol yaptı. İçeriye doğru, çünkü delik ilerliyor arkadaşlar. Buradan içeri bir sincap ya da bir fare, bir küçük bir hayvan girip çıkıp kendine yuva yapmış olabilir. Çünkü aynısı şu tarafta da var. Burada da var. Burası dediğim gibi belki kapalıydı. Zamanla bu horasanlar döküldü, etti, açıldı. Çünkü bakar mısınız? Yosun yapmış içerisi. Yani burası daha önce kapalıymış arkadaşlar. Sonradan açılmış ama soygun yemiş de olabilir. Şimdi kazdıktan sonra anlayacağız. Fakat şöyle bir durum var. Soygun yemiş olsaydı dedektör modunda ötmezdi. Muhtemelen içeride şu anda bir değerli bir eşya bizi bekliyor. Tahminimce hangisi arkadaşlar? He? Söyleyeyim mi? En sevdiğim renk. Çünkü alan taramayla sarı modunda baktık. Sarı numune koydum. Cihaz da değerli verdi. Burada güzel bir şey bizi bekliyor. Hemen
eldivenlerimi giyeyim. Fazla da vakit kaybetmeden arama yapayım arkadaşlar. Çok güzel bir yerdeyim. Çok yüksekte. Mağaraya çıkamadık ama olsun arkadaşlar. Burada da bir define macerası olacak sanırım. Ama o mağaraya mutlaka gideceğim. Merak etmeyin. Kamerayı da sabitledim. Ağaca taktım. Her şey de net görünsün diye. Buraları bir önce bir... Oo, boşluk sesine bakar mısınız? Bakın burada tok ses veriyor. Burada boşluk sesi. Bu alttaki boşluktan da olabilir ama burayı bir vay. Burası açıkmış. Şurayı da alalım hemen. Bakın arkadaşlar. Burası bir kasa. Büyük bir kasa. Görüyorsunuz mu? Bunlar hep yapıştırma buraya. Gördünüz mü nasıl ayrıldı? Balıkesir'e de yakınız. Deprem mi oldu, ne oldu bilmiyorum. Ayaklarım titredi. Tılsımlı yere mi denk geldik? Ne yaptık bilmem. Oh, açılıyor. Görüntü nasıl? Ağacı da sallamayalım. Görüntü kaymış. Neler olmuş?
Evet arkadaşlar, böyle iyi mi? Artık idare edin. Yerimden ben bile kayıyorum. He, şu taşı ağaca çarpmışım herhalde, o anda oynamış olabilir. Şunu şuradan açma. Güzel. Çıkaramam diye levye getirmedim buraya ama gerekiyormuş. Vay, içerisi gidiyor arkadaşlar. İçerisi uzuyor gidiyor. Kamerayı yakınlaştırayım mı? Nasıl yapalım? Şimdi kamerayı buradan alalım. Şöyle hemen hızlıca. Oh. Arkadaşlar bakın, içerisini gördünüz mü? Nasıl açıldı? Burası bir mağara girişi olabilir mi acaba? Doldurulmuş bir mağara. He? Çok acayip bir yer. Şu kamerayı şimdi şuraya sabitlemeye çalışacağım. Şöyle. Böyle iyi. İçerisi dolgu. Şurada oynayan olduğunu ayırabilir miyiz acaba? Hop. İşte burada. Arkadaşlar, ne gördüm? Bakın şimdi. Çok kolay oldu. Çok kolay oldu. Çok hoşuma gitti. Bu nedir? En sevdiğim renkten. İşte. Vay. Lan sesler geliyor. Neyse. Bakın şimdi arkadaşlar. Burada ne var? Ne bu? İşte yakaladım.
Oh, 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 oh. Bu ne lan? Aha. Of, şunun büyüklüğüne bak. Şunun büyüklüğüne bakın. Oy 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 oy. Gördünüz mü? Alayım mı? Arkadaşlar şimdi en heyecan verici an. Size ne demiştim? Bugün adrenalin tavan yapacak. Çık, hop, ayrıldı. Tamam, geliyor. Geliyor. Oy 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 oy. Ne oluyor lan? Ayağım bastım, taşlar yuvarlandı. Korktum ha, pat 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 bir ses geldi arkadaşlar. Uf, şuna bakın. Bu nedir böyle? Bir saniye, şimdi hemen. Sen var ya. Aa. Aha. Papaz mı lan o? Arkadaşlar, şunun güzelliğine bakar mısınız? Papaza bakın. Elinde bir şey tutuyor. Çok güzel. Şuna bakın. Vay. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Ben size ne dedim arkadaşlar? He? En sevdiğim renk. Arkadaşlar. Hop. Sesler geliyor aşağıdan, var ya bir kaya sesleri. Ayı tırmanıyor galiba. Kimse gelmesin. Arkadaşlar. Aşağıdan böyle değişik sesler geldi. Bakın şimdi ben hemen bunu alayım. Her zaman diyor sonra bunu iyi güzelce inceleyeceğim diyorum ama bu sefer inceleyeceğim arkadaşlar. Şu aşağı doğru bir ineyim. Aşağıda ortalık karıştı. Ne oldu ne bitti belli değil. Hemen buradan uzaklaşalım. Tabii uzaklaşmadan önce hemen şuraya pointerla bir daha bakayım. Bir şey kaldı mı? Başka bir şey var mı yok mu? Ötüyor. Niye ötüyorsun ya? Ulan ayı gelecek şimdi, yiyecek bizi burada. Bir şey de görünmüyor. Tam şurada bir şey var. Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Tılsım mıdır nedir bilmiyorum. Anlamadım. Burada bir sıkıntılı durum var. Aşağıdan da kaya sesleri geldi. Bir şeyler oldu. Yani bir hayvan, büyük hayvan yukarı tırmanmaya çalışıyorsa eğer kayaları yuvarlamış olabilir. Ama biz ne yapalım? Şurayı hemen hızlıca kapatalım. Burayı hemen hızlıca kapatalım. Buraya tekrar geleceğim nasıl olsa. Tekrardan burayı güzelce inceleriz. Şimdilik böyle kalsın. Şu büyük taşı da ağzına koyalım şöyle. Evet. Şöyle. Gayet de güzel. Burası kendini otla, çöple kapatır ben tekrar gelene kadar. Aşağı ineyim arkadaşlar dere kenarına. Hem bunu orada inceleriz güzelce. Orada muhabbete devam ederiz. Sevinmeye orada seviniriz. Şu anda ne olacağı belli değil. Bir sesler geldi çünkü. Bedava tribe girmeyelim. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Çıkışı zor olduğu kadar inişi de zordu.
Ben bu bölgeye ilk defa geliyorum. O yüzden temkinli davranmak istedim. Çünkü şu anda sonbahar. Artık kış yaklaşıyor. Hayvanların yiyecek bulmak için son dönemleri. O yüzden karşımıza nerede ne çıkacağı belli olmaz. Dikkatli davranmakta yarar var. Hem yolu öğrenmiş olduk. Hem az çok bölge öğrenmiş olduk. Yani buraya bir dahaki geldiğimde rahat hareket ederim. Kolayca çıkarız, vakit de kaybetmeyiz. O mağaraya ulaşırız. O mağarada çok güzel bir şeyler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Orası önemli bir yer. Birçok kişinin hedefinde orası çünkü. Bunun bilgisi bana geliyor. Biz sonuçta ne kadar da olsa defineciyiz. Defineciler arasında bazı bilgiler kolay yayılır. Benim elime belge ulaştı ama belge yukarı çıktım. Videonun stopladığım esnalarında arkadaşlar, videoyu durdurduğum esnalarda belgeleri kontrol ettim. Benim elimdekiler bu tarafa değil de o mağaranın diğer tarafına doğru kalıyor sanırım. O yüzden o konuya çok girmek istemedim. Ama dediğim gibi buraya ilk gelişim. Hayatımda ilk defa buraya çıktım arkadaşlar. Her seferinde buradan geçerken görüyordum. Çok merak ediyordum. Az çok bilgi sahibiydim ama artık tecrübe sahibi de sayılırım. Tam yarıya kadar çıktık. Tam yukarı kadar ulaşamasak da en azından bir iniş çıkış yolunu öğrenmiş olduk. Şimdi tabi bugün güzel de bir malzeme yakaladık arkadaşlar. Şimdi az kaldı. Biraz daha ineyim. Derenin yakınında bir yerinde hep beraber tekrar inceleyeceğiz onu. Kameranın da şarjı azaldı ama onu da biraz şarja takayım. Powerbank'la biraz doldurayım. Rahatça şimdi burada inceleriz arkadaşlar. Artık yola yakınım şu anda. Geldim sayılır. Şu tarafa doğru, dereye doğru gideyim. Orada inceleyelim. Buralar çok güzel yerler. Dayanamadım. Yine başlattım kamerayı. Burada kötü bir koku var. Burada muhtemelen hayvanlar geceleri belki burada dinlenmek için gelip zaten şuraya birazcık iz yapmışlar. Bakın arkadaşlar, mesela şuraya bir hayvan yatmış. Akşamları burada dinlenmek için kullanıyor olabilirler burayı. Böyle güzel bir yer. Hafiften su akıyor. Tam kış gelmedi ama birazcık su akıyor. Bu sene çok kurak geçti havalar. Yaz çok kötüydü. Oo, neler görüyorum, neler. Vay. Şu karşıda böyle duvar gibi yığma bir yer var. Ayrıca arkadaşlar bakın burada ne var biliyor musunuz? Şimdi hemen şuradan geçelim. Şöyle. Şurası işlemli. Burada sunaklar var. Mihrap gibi dikey kayada arkadaşlar sunaklar. Birisi şurada, birisi de şurada. Dikey kayada demek bu ana kayada, bu dağda mutlaka kapalı bir kaya mezar ya da kapalı bir mağara demek. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tanesi bu. Bir tanesi de tam şurada, hemen otun yanında. Biraz daha ufak. Kuru ot var ya tam kameranın ortasında. Hemen onun yanında arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Bu nedir çözemedim arkadaşlar. Burayla ilgili bilgilerinizi, düşündüklerinizi, kafanıza takılanları yorumlarda yazar mısınız? Burada işçilik var. Kesinlikle. Bu çizgiler doğal değil. Belki bir harita vardı. Bu dağın haritası. Ama bozulmuş galiba. Belki bilerek bozanlar olmuştur. Şöyle bir yer. Şurası balkon gibi duruyor. Bir de tam şurası balkon gibi. Evet, burada yoldan az daha uzaklaşıp şöyle. Evet arkadaşlar, dere kenarına indim.
Burada malzememizi güzelce inceleyelim bakalım. Ne olur ne olmaz diye öyle bir yere soktum ki. Şurada ayrı bir göz var, gizli bir yer. Şimdi bakın size burada da bir şey daha göstereceğim. Önce bunu bir of şuna bak ya. Kimse de görmez herhalde bizi. Etrafa bakalım da ne olur ne olmaz. Yol şu tarafta kalıyor. Bakın arkadaşlar hemen şunu göstereyim. Şurayı görüyor musunuz? Bakın şurası. Doğal gibi değil mi? Bakın. Şimdi burada size ne göstereceğim. Bakın burası normalde harç. Bu yakın dönem harç. Yani en fazla 50 senelik veya 70 senelik. Bakın şimdi şunlara bakın. Görüyorsunuz mu? Şuraya bakın, kaya gibi değil mi? Bakın şu da kaya gibi. Burası ne biliyorsunuz mu? Buraya 50 sene önce bu dereden su almak için yapmışlar burayı. Bu dere kışın çok aktığı zaman şuradan içeri su giriyor arkadaşlar. Buradan hortumla şuradan içeri giriyor. Buradan boruyla bunun içine giriyor. Bakın bu da harç. Bunlar yeni. Yani yeni derken işte 50 senelik en fazla. Bakın şimdi şuraya görüyor musunuz? Bu kısma bakın. Böyle kaya gibi geliyor. Bakın. Gördünüz mü? Kırılmış kısımlara bakın. İçinden nasıl çıkmış harç. Yani 50 sene önceki harçla 1000 sene önceki, 500 sene önceki harç aynı şey. Yani Horasan dediğimiz şey zaten bir harç arkadaşlar. Şimdi çimento fabrikası var. Çimento yapılıyor. Kumla karıştırılıyor. Eskiden çimento ayrı ayrı. Hani mesela şöyle diyeyim. İşte kireç taşından şundan bundan belli maddeleri karıştırıp ayrı ayrı karıştırıp kumla beraber karıştırıp harç haline getiriyorlar. Yani Horasan. Şimdi çimentoyu alıyoruz. Hazır yani o yapıştırıcı kısmı çimento olan hazır oluyor. Eskiden hazır demiş. Ayrı ayrı bulunup doğadan çıkartılıp yapılırmış. Bakın şunlar falan hep yapıştırma. Görüyorsunuz mu şunlar? Şuraları falan hep Horasan veya harç diyebiliriz. Anladınız mı? Bakın bunun içi delik, kırık. İçeride buradan gelen şöyle bir boru var. Şuradan baktım. Buradan muhtemelen şuradan bir yere şu boruya ekleniyor veya buradan başka bir boru da gidiyor olabilir toprak altından. Bakın şuradan da su almışlar. Buradan gelen su şu demir borunun içine giriyor. Bu şekilde ilerliyor. Buradan yani içme suyu almak için yer yapmışlar buraya. Neyse biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl yapalım? Şurada hemen malzememizi. Vay, şu içeride bir oksit oluşmuş yemyeşil. Burada bir metal var sanırım. Şimdi gelelim sadede. Arkadaşlar. Horasan ne olduğunu merak edenler oluyordu. Onunla ilgili de bilgi vermiş olduk. Bakın şimdi. Burada güzelce inceleyelim. Papazı görüyor musunuz arkadaşlar? Bir eli havada, bir elinde de bir şey tutuyor. En sevdiğim renk. İşte arkadaşlar sarıyı görüyor musunuz? Bakın. Biraz topraklı ama şöyle temizlediğimizde sapsarı güzel bir şekilde parlıyor. Şuna bakın. Buraya suyun içine bırakalım mı arkadaşlar? Biri gelsin bulsun sevinsin. Çok ağır. Ben size bir şey diyeyim mi? 500 gramdan fazla bu. Kalınlığı bayağı iyi. Şuna bakın. Kilise ikonası olabilir. Bir kiliseden çalınmış olabilir. Eşkıya almış orada. Kendine bir kasa yapmış, saklamış. Gördünüz mü? Çok güzel. Şunun üzerindeki işçiliklere bakın arkadaşlar. Hala üzerinde yapışık topraklar var.
Bunu evde güzelce temizlemek lazım. Tertemiz yapıp envantere eklemek lazım. Evet arkadaşlar, çok güzel bir malzeme. Fazla da oyalanmayalım artık. Bunu şöyle çantanın yanına bir şuraya koyayım. Kaydı bitirdikten sonra çantaya koyar, toplanıp gideriz arkadaşlar. Temin yukarıdan gelirken göstermiştim, bakın şurası duvar gibi. O taşlar çok eski zamanda örülmüş. Sonradan üzerine su kanalı gibi bir şey yapılmış. Şurayı göstermiştim size. Şurada sunaklar var. Şu taraftan yoldan giderken arkadaşlar bir gün durup bu tarafı inceledim. Şurada 2 tane böyle in gibi yer var. Ama benim tahminimce onlar in değil. Çok büyük bir kasa. 2 tane görmüştüm. Belki fazla da olabilir. Ama tabii soygun yemiş arkadaşlar. Çok büyük. Yani insan böyle bir kişi içine girip böyle hafif eğilik vaziyette durabilir. O kadar büyük. İçerisinde kim bilir ne kadar çok malzeme vardı. Ama onlar dediğim gibi soygun yemiş. Belki de eşkıya zamanında burada kaldığı zamanlarda alıp kendisi gitmiş olabilir. Hani eşkıyaya ait bir malzemedir belki. Bilemeyeceğim. Ama şöyle bir şey de olabilir. O yukarıdaki mağara, çıkamadığımız mağara kaya mezarmış arkadaşlar eskiden. Yani o kaya mezarın hediyeleri bu dağın böyle belli yerlerinde kasalar şeklinde büyük büyük oyuklara koyulup kapatılıp, önü horasanla kapatılıp zamanında saklanmıştır. İşte eşkıya mı artık, Bizans mı, Roma mı, Osmanlı mı soygun yapmış. Buraları o kaya mezarla beraber buraları bayağı bir temizlemiş. Büyük malzemeler gitmiş gibi. Ama tabi bilemeyiz. Videonun en başlarında gördünüz arkadaşlar. Böyle aşağı doğru bir giriş vardı. Ayı olma ihtimali var diye pek içeri sokulmak istemedim. Orası böyle yeraltı şehri gibi, sonradan eşkıyanın açtığı bir yer de olabilir. Bu dağın içine giden bir yer olabilir. İçeride belki odalar vardır. Böyle yani içeride kesinlikle bir şey olduğuna eminim. Aşağı doğru gidiyor ve hayvanlar orayı in gibi kullanmışlar. Kullandığına göre aşağısı da demek ki kim bilir nereye gidiyor belli değil. Belki doğal oluşumdur ama yine de kullanılmış, yani o belli. Evet arkadaşlar, güzel bir çalışma oldu, güzel bir video oldu. Artık yavaş yavaş sonlandıralım. Yeni cihazımızı hemen test ettik arkadaşlar. Yeni cihazımız çok başarılı. Konrad'a teşekkür ederim verdiği emeklerinden dolayı. Bundan sonra bu cihazla devam edeceğim videolarıma, çok hoşuma gitti. Aparatları çok güzel, kullanımı çok güzel, çok kompakt, hoş bir tasarım. Hafifliği çok hoşuma gitti. Dedektör kısmı deseniz öyle. Çantama şu an bütün malzememi sığdırdım. Bakın, benim arazide gezerken en büyük şikayetlerimden bir tanesi çantaya her şeyin sığması. İkincisi çantanın ağırlığı. Yani bu şikayet değil aslında da hani bize zorluk olmasın diye. Çünkü biraz önce mesela gördüğünüz videoda nerelere kadar tırmandım, neler yaptım. O yüzden böyle şeyleri, çantanın ağırlığını ve kolaylığını düşünmek zorundayım. Şu anda bu cihaz benim işimi bayağı kolaylaştıracak vaziyette. Hem dedektörümü hem görüntüleme kısmını yanımda taşıyabileceğim. Bir çekiç, bir çapa, bir de elimizde levye oldu mu arazide sorma gitsin. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Bana söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.